Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere Excel'in filtre özelliğinden bahsedeceğim. Filtre, bir veri tabanında belirlediğimiz parametrelere göre sonuçları getirmemize yarayan Excel'in kullanışlı bir özelliğidir. Yeri, veri sekmesi altında bulunur. Kullanımı çok basit ancak etkili bir özelliktir. Farklı kullanım şekilleri bulunur. Bunlar sayesinde bir veri tablosu üzerinde farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Şimdi birkaç örnek yaparak farklı özelliklerini öğrenelim. Önce filtre özelliğini aktif hale getirelim. Bunun için buraya tıklıyorum. Bu alana geliyorum. Birinci olarak en basit kullanım şeklini bir inceleyelim. Bunun için şuraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada kademeler var. Bu kademelere göre filtreleyebiliriz. Örnek olarak tümünü seçi kaldırıyorum. Buradan ben sadece boyahaneyi seçiyorum. Boyahaneyi süzüyorum ve sadece boyahane geliyor. Diğerine geçelim. Montajı diyelim. Montaj geliyor. İki tanesini birden de seçebiliriz. Boyahane, montaj ve diğer diyelim. Bu en basit özelliği. Tamam diyorum. Şimdi burada şu detayı söylemek istiyorum. Metin filtreleri diye bir alan var. Burada bulunduğunuz sütundaki verilerin özelliklerine göre filtreler bulunmakta. Örnek olarak burada metin filtreleri. Aynı şekilde metin. Bakın burada sayı filtreleri. Yine metin. Metin. Sayı. Sayı ve tarih filtreleri. Bunların hepsine tek tek bakalım. Önce şuradan başlayalım. Burayı açtığımızda bize kısıtlar vermektedir. Bu kısıtlara göre örnekler yapalım birer tane. Aslında az önce eşittir yapmıştık. Buradan seçmiştik hatırlarsanız. Buradan da seçebiliriz. Gibi. Eşit değil demek, örnek veriyorum, enjeksiyona eşit değil dediğimizde enjeksiyon harici diğerleri gelir. Şunlarla ilgili örnekleri diğer sütunlarla yapalım. Onun için şunu temizliyorum. Tümünü seçiyorum. Şuradan yapalım bunları da. Başlangıcı filtresini kullanamayız çünkü göreceğiniz gibi E sütunundaki kelimeler hep aynı karakterlerle başlıyor. Yani firma ürünle başlıyor. Bu nedenle bunu geçelim şimdilik. Sonu filtresini kullanalım. Buna da şöyle bir örnek verelim. Sondan 3. karakteri 7 olan ürünleri bulduralım. Bunu yaparken yıldız 7 soru işareti. Bu şekilde şunu demiş oluyorum ben. Sondan 3. karakteri 7 olan soru işaretleri son 2 karakterini gösteriyor. Ondan önceki karakterin önemi yok yıldızla. Sondan 3. karakteri 7 olan ürünlere baktırıyoruz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sondan 3. karakteri 7 olan kodlar geldi. Temizleyelim buradan. Şimdi diğerlerine bir bakalım. İçerir. Şöyle bir örnek yapalım. 52 içeren, içinde 52 olan değerleri bulsun. Gördüğünüz gibi. Diğerine bakalım. İçermez de 52 içermeyenleri bulsun diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Özel filtrede bu yaptıklarımızın farklı bir penceresi. Yani buradan da yapılabilir. Şimdi şurayı temizleyelim. Ve diğerlerine bir bakalım. Burada da sayı filtrelerini bir inceleyelim. Burada yine eşittir, eşit değil, büyük, büyük veya eşit, küçüktür şeklinde. Bunlardan bir örnek yapalım. Büyüktür diyelim. Buradan yazabileceğimiz gibi şuradan da seçebiliriz. Mesela ben diyorum ki burada 16'dan büyük değerler veya şöyle diyelim. Büyük veya eşit diyelim. 5'ten büyük ve eşit değerler gibi. Başka ne diyebiliriz? Küçük veya eşit diyelim. 10'dan küçük ve eşit değerleri görelim. Ondan sonra arasında ilk 10. Onları şuradan bir örnekle yapalım. Şuraya ben bir tane hazırladım. Şimdi burada arasındayı öncelikle yapalım. Arasında diyorum.
2 tane değer seçiyorum. Diyorum ki 4 ile 40 arasında olan değerlere bakalım gibi. Temizliyorum. Ondan sonra ilk 10'a bakalım. Buradaki mantık şöyle. İlk 10 en yüksek değeri. Bu da en düşük ilk 10 değere bakılıyor. Sırasıyla şöyle bakalım. Önce bir değeri küçültelim. İlk 4 değere bakalım. En yüksek ilk 4 değer. Ondan sonra 6'ya çıkaralım bunu. En yüksek ilk 6 değer. Şimdi küçüklerine bakalım. Şuradan son diyelim. Son diyerek en küçükleri en küçük 6 değere bakalım gibi. Ortalamanın üstüne bakalım. Ortalamanın altında olanlara bakalım. Özel filtreye zaten bakmıştık. Aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Buradan da kullanabiliriz. Tamam diyelim ve diğer sayfamıza dönelim tekrardan. Şunu temizleyelim ve şimdi tarih filtrelerine bakalım. Burada tarih kısıtları vererek filtreleme yapabiliriz. Şimdi örneklerine bir bakalım. Önce herhangi bir tarih verelim. Ayın 3'ünden öncekilere bakalım. Sonra ayın ikisinden ya da 4'den sonrasına bakalım. Arasında burada daha sonra diyeceğiz. Ayın 1'i ile daha önce diyelim ayın 6'sı arasındayı da gösterdik. Sonra yarınki tarihi ayın 29'u bugün çünkü. Bugün ayın 29'u. Dün. Gelecek hafta. Bu hafta. Geçen hafta. Gelecek ay. Bu ay. Geçen ay. Sonraki çeyrek. Bu çeyrek. Son çeyrek yok şu anda. Sonraki yıl. Bu da yok tarihlerin arasında. Bu yıl. Son yıl yine yok. Yılbaşından bugüne. Dönem için tüm tarihler demiş. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Örnek Ocak ayı diyelim ve bu örneğimizi bitirelim. Şimdi size filtrenin az bilinen ama çok kullanışlı bir özelliğinden bahsedeceğim. Bunun adı gelişmiş filtre. Yalnız bunu çalıştırmak için ölçüt vermemiz gerekiyor. Önce isterseniz ölçütlerini hazırlayalım. Bu yüzden bunu kapatalım şimdilik. Nasıl bir ölçüt verelim? Şöyle yapalım. Ürün ağacından kodlar belirleyelim. Random olarak seçelim. Şuraya kopyalayalım. Ölçütümüz bu olsun. Tekrar gelişmiş filtre. Şurayı seçiyorum. Şurada ölçütümü seçiyorum. Ve tamam diyorum. Belirlediğim ölçütlere göre değerler geldi. Şimdi biraz daha farklı bir ölçüt ayarlayalım. Filtreyi kaldıralım. Çevrim süresini alalım. Şuraya koyalım. Ve diyelim ki 100'den küçük. Şu da 100'den büyük olsun. 100'den büyük olanlar. Şunun tamamı gelsin. Bu da 10'dan küçük. Şu da 10'dan büyük olsun veya eşit olsun. Büyük eşit olsun. Şimdi gelişmiş filtremizi uygulayalım. Yine şunu seçeceğim. Şunu da şu alanı seçeceğim. Tamam deyip sonuç bu şekilde geldi. Şimdi gelişmiş filtrenin farklı bir özelliğinden bahsedeceğim size. O yüzden şunu bir kaldıralım. Gelişmiş filtrenin başka bir yere kopyala özelliğini kullanalım. Ancak bunun için şuradaki ölçütümüzü alalım.
Kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Yalnız bu parametre şu şekilde çalışıyor. Gelişmiş filtre diyorum. Öncelikle şunu seçiyorum. Hedef kısmında nereye gelsin istiyorum veriler diyorum. Buraya gelsin. Yine liste aralığı şurası. Ölçüt aralığı ise şu. Ve tamam diyorum. Listedeki veriler bu parametrelere göre şuraya geldi. Filtre özelliğinin farklı bir kullanımı ile ilgili son bir örnek daha yapalım. Onun için sayfa 1'e tekrar geliyorum. Burada şöyle bir şey yapacağım. Şuraya renkler vereceğim. Gibi. Şimdi filtre özelliğini açalım. Ve şurada renge göre filtrele. Excel'in filtre özelliği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.